Öncelikle sizi tanımak isteriz. Bize kısaca kendinizden bahsedebilir misiniz? Merhabalar. Ben Edip Önder. Yaklaşık 33 yıldır avukatlık mesleğini yapıyorum. Mardin Nusaybin doğumluyum. Ancak uzun süredir üniversite hayatı başladığından bu yana İstanbul'da yaşamaktayım. Evliyim, 2 tane çocuğum var. Ve şu anda bulunduğum yerde de, bu ofisimde de yaklaşık 23 yıldır kesintisiz avukatlık hizmetini sürdürüyorum. Teşekkürler. Sözlük anlamını kenara bırakırsak avukatlık nedir? Avukatlık mesleğini icra eden kişi hangi işlerle uğraşır? Evet. Avukatlık mesleği biliyorsunuz temelde hukuk eğitimini öngören ve hukuk eğitiminden geçtikten sonra icra edilen bir meslek. Hukuk eğitimi gören kişiler çeşitli alanlarda, yani yargıçlık, savcılık, avukatlık, noterlik ve buna benzer hukuk, yani ülkedeki bütün aradaki ticari ilişkileri veya toplumsal sorunların çözümünde görev alan bir alan olduğu için çeşitli kademelerde görevler almaktayız. Avukatlık mesleği de bunların içerisinde özellikle kişilerin adliye ile adalet duygusu içerisinde haksızlığa uğradığını düşündükleri bir şeyden dolayı ya da bir alacak hakkından, ödenmeyen bir alacak hakkından ya da maruz kaldıkları bir saldırı ya da buna benzer herhangi bir olaydan ötürü bu tip şikayetleri ve yakınmaları gidermek için özellikle avukatlık mesleğinde bulunan kişilere başvururlar ki bu kişiler de adliyede onların haklarını aramak ve savunmak adına bir takım işlemler yapar. Avukatlık mesleği de genel anlamda bunlardan ibaret. Toplumsal sorunların giderilmesinde, yasaların öngördüğü ölçüde giderilmesinde kişilerin hak ve hürriyetlerini ya da hak arayışlarını yerine getiren kişilerdir. Bir büroda çalışmak ile büro açmak arasında büyük farklılıklar var. Bu farklardan biraz bahsedebilir misiniz? Büro açmanın zorlukları nelerdir? Tabii bir büro açmak şöyle bir sorumluluk gerektirir. Ofisin genel işleyişi açısından gerek ofiste hizmet gören kişilerin sorumluluklarını taşımak, sosyal güvenlik kurumlarına karşı sigortalarının ödenmesi, bir takım haklarını korumak ve dolayısıyla ofis düzenini yürütmek açısından ofis açan kişinin sorumlulukları vardır. Bu nedenle ofis açmak bu anlamda daha önemli ve daha az sorumluluk duygusu içerisinde yürüyen bir iş. Bir ofiste çalışmak ise o ofisi açan kişiye bağlı olarak ona tabi bir şekilde verilen işleri yardımcı sıfatıyla ve ortak davaların yürütülmesi kaydıyla, ama sorumluluk kendilerinde değil, sorumluluk ofisi açan avukat olmak üzere yürüten kişidir. Dolayısıyla sorumluluk açısından açan ile büroda çalışan arasında çok önemli farklar var. Müvekkil nasıl kazanılır? Eğitim, çevre, dil gibi faktörler önemli diyebilir misiniz? Avukatlık mesleği özellikle çok sosyal olmayı gerektiren, eğer siz yaşam içerisinde yaşanan olayları ne kadar çok biliyorsanız, yani dünyada ve ülkemizde gelişen olayları ne kadar çok takip ediyorsanız, o konularda daha çok bilgi sahibi olursunuz. Bu demek şu demektir, siz dünyayla eğer çok haşır neşir oluyorsanız, çok böyle olayları takip ediyor ve toplumsal sorumlulukları, sosyal sorumlulukları yerine getiriyorsanız, ilişki ağınız genişler. Bu sizin daha çok tanınmanızı sağlar. Daha çok tanınıyorsanız eğer, tanınmışsanız eğer, insanlar size daha çok güven duyar. Tanınmış kişi, hani reklamlarda olduğu gibi, çok fazla reklam olunca daha çok aşina oluyoruz, daha çok o işe vakıf oluyoruz. Dolayısıyla daha çok güven duygusu oluşuyor bizde. Avukatlık mesleği de böyle bir şey. Hiç kimse ofisteki dışarıda caddeye bakan tabelaya bakarak avukat seçip gelip davasını vermez. Tanınıyorsa o kişi, bu işleri iyi biliyordur anlamında kendini de kanıtlamışsa müvekkil oluşturmak ya da bu tarz ilişkilerin sonucunda iş edinmek daha kolaylaşır. Yani tanınmak ama düzgün, dürüst yapılan işi bütün sorumluluklarıyla yerine getiren kişi daha çok tanınır. Sorumlulukları yerine getiren kişi de böylece müvekkil bulur muyum kaygısı taşımaz.
Avukat-adliye ilişkisinden biraz bize bahsedebilir misiniz? Avukatların işi zaten tahmin ediyorsunuz siz de adliyeyle yürür. Yani bizim işimiz zaten adliyede vatandaşların sorunlarını çözmektir. Dolayısıyla bizim işimiz genel anlamda adliyede, mahkemelerde o kişilerin, davasını aldığımız kişilerin dava dosyalarına ilişkin dosyaya giren çıkan evrakları takip etmek, bunlarla ilgili verilmesi gereken cevapları, yazılı cevapları zamanında vermek ya da eğer bir savunmaysa zamanında savunmayı hazırlamak ya da yerine getirilmesi gereken o yargılama sisteminin yürümesi için bizim de katkı sağlayacağımız şekilde o dosyanın bir an önce toparlanması ve yargıçların karar vermesi için çalışmaktır. Bizim çalışmalarımız adliyeyle sınırlıdır. Onun dışında biliyorsunuz son zamanlarda gelişen arabuluculuk gibi bir takım uzlaşma yönünde bir takım şeyler var, alanlar var. Onlar da ayrıca arabuluculuk gibi bir takım yükümlülükleri de bize vermiştir. Türkiye'deki adalet sistemini nasıl değerlendirir misiniz? Adli yargı süreci nasıl işler? Adli yargı süreci tabii davanın türüne göre değişiklik gösterir. Yani örneğin boşanma davası ise eğer evli çiftlerin ayrılmasını ilgilendiren bir davaysa taraflardan birinin dava dilekçesi hazırlayarak delilleriyle birlikte mahkemeye başvurmasıyla başlar. Ya da eğer bir ceza davasıysa kişinin suç işlemesiyle birlikte savcılığın harekete geçmesi üzerine polisin önce tabii polisin üzerinden savcılık ve polis biliyorsunuz aynı kategoride yani soruşturma aşamasında çalışan bir kurum. Kişilerin o suçu işlerkenki delillerini toplamak ve onlarla ilgili suçun tespitini yapmak açısından geçen bir süreçti. Daha sonra mahkemeye mahkemeye intikal eder. Mahkemeye intikal ettikten sonra da biz avukatlar olarak bu ceza davası ile ilgili eksik delillerin tamamlanması, tanıkların ya da belgelerin, bilgilerin sunulması yönünde çalışmalar yaparız. Adliyenin işleyişi de genel olarak bu anlamda kendini gösterir. Avukatlık mesleğinin avantajları ve dezavantajları size ne göre nelerdir? Avukatlık mesleği şu anlamda çok avantajlı. Bir kere bizim konumuzun ana teması insan. Dolayısıyla insanlarla daha çok diyalog halindeyiz, daha çok temasımız var, daha çok insan tanımaktayız ve bu anlamda da toplumsal bilincimiz biraz daha fazla, normal bir vatandaşa göre biraz daha fazla yükselir. Bu anlamda işin güzel tarafı, yani insani ilişkiler bizim için çok önemli ve değerlidir. Dezavantaj demeyelim aslında ama belki dezavantaj gibi değerlendirilecek olursa şayet, biz bir davayı aldığımız zaman bütün sorumluluklarıyla üstümüze alıyoruz. Yani takip ettiğimiz işte en ufak bir hata, en ufak bir yanlış bizim temsil ettiğimiz kişinin belki de çok önemli ölçüde hayatına ya da hayatını etkileyecek derecede çok önemli bir takım sorunlara yol açabilir. Bu nedenle sorumluluk taşımak açısından avukatlık mesleği çok önemli, değerli ama aynı zamanda da bu sorumluluk biraz risk ve stres yarattığı için bu anlamda eğer düşünebilirsek belki dezavantajlı bir şekilde düşünebiliriz. Röportajımız bu kadardı. Bize izin verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Size başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun.